Evet arkadaşlar, bugün cheesecake yapacağız. Bunun için 2 paket yulaflı bisküviyi robotta çıkardım. Fındıklı bisküvidir kendisi. Kakaoludur. Bir çay bardağı da tereyağını erittim. Üzerine döküyorum. Elim ile şöyle yağı iyice içine birbirine yediriyoruz. Kelepçeli kalıbımızın altına yağlı kağıt serdim. Üzerini de iyice dış tarafını da alüminyum folyo ile kaplıyorum. Pişerken içine sular girmesin diye. Hazırlamış olduğum bisküvili karışımının tabanını olacak cheesecake'imizin ve şöyle iyice kaşık ile yaydırıyoruz bastırarak. Cheesecake'imizin tabanı hazır. Dolaba koyacağız. Dolapta bekleyecek. İç malzemesini hazırlayana kadar dolaba koyuyoruz. İç malzemesi için 2 adet yumurtayı derin bir kabın içine kırıyorum. 1 bardak şekerimiz var. Toz şeker ilave ediyoruz. Çırpıcımızda karıştırıyoruz. Evet, limon kabuğu rendesimiz var. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar limon kabuğu rendesini döktüm. 2 paket vanilya döküyoruz. Limon suyu ilave ediyoruz. 1 kaşık, 2 kaşık koyabilirsiniz. Ben 1 kaşık kullandım ama isterseniz 2 kaşık da kullanabilirsiniz. Çok ekşi istemediğim için. Evet, çırpıcım ile çırpmaya devam ediyorum. Üzerine 1 kutu labne peyniri koyacağız. 200 gramlıklardandır bu. Labne peynirini döküyorum. Çok hafif bir tatlı yapıyoruz. Cheesecake yapıyoruz. Daha önce denemeyenler için hafif. Evet, 2 kutu da kremamız var. 200 miligramlıklardan 2 kutu dökeceğiz. Kremayı da boşaltıyoruz içine. Evet, kremayı da döktük. Şöyle iyice çırpalım. İki kaşık nişasta, tepeleme değil silme, 2 kaşık nişasta döküyoruz. 2 kaşık da un ilavesi yapıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, birebir ölçülüdür tarifim. Dikkatli uygulayın. Fazla ya da eksik koymayın. Tarifi denk düşüremezsiniz. Evet. İç malzemesi de hazır cheesecake'imizin. Şimdi tabanın üzerine cheesecake'i malzemesini döküyoruz. Fırınım 170 derecede şu anda kızıyor. 170 derecede 20 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra 140 dereceye indireceğim. 45 dakika fırında duracak. Hava kabarcıkları çıkması için şöyle sallattırıyoruz. Başka bir fırın tepsisinin içine kek kalıbını oturtturduk. Ve içine şöyle su döküyoruz. 2 su bardağı kadar su döküyoruz. Ve fırına pişmek üzere veriyoruz. Evet, şimdi üzerine sosunu hazırlayacağız. Bunun için 5 kaşık toz şeker döküyoruz. 2 su bardağı da su.
1 yemek kaşığı un ya da 2 yemek kaşığı nişasta, ikisinin birini kullanın. 1 paket vanilya, yarım yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ve 3 kaşık limon suyu. Şöyle iyice karıştıralım. Evet, renginin sarı olmasını istiyorsanız gıda boyası benim gibi ya da zerdeçal kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı ben zerdeçalı ilave ediyorum yavaş yavaş. Bunu renk vermesi için kullanıyorum. Çünkü sarı rengini yakalayamayız. Ya da gıda boyası kullanacaksınız. Ocakta kaynatıyoruz karıştırarak. Sosunu hazırlıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Şu anda çok sıcak, soğuduğu zaman zaten kıvama gelecektir. Evet, cheesecake'imizi fırından çıkardık arkadaşlar. Bakın üzerinde asla çatlama falan yapmadı. Ve hazırlamış olduğumuz sosu üzerine biraz döküyoruz. Bu işlemi cheesecake'iniz biraz soğuduğu zaman yapın. Hemen dökmeyin. Yarım saat bekletin. Daha sonra sosunu dökün. Evet, sosu üzerine veriyoruz. Buzdolabında bekletiyoruz. Bir gece beklerse çok daha güzel olur arkadaşlar. En az 3 saat 4 saat bekletin. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Evet, dolaptan çıkardım. Süslememi yaptım. Limon dilimleriyle üzerini süsledim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Şöyle kenarlarından biraz kestiriyorum ki kalıp çıksın. Evet, kalıbımızı çıkardık. Bakın ne kadar güzel, harika bir cheesecake hazırlamış olduk hep birlikte. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.